Bugün konuştuğun dil, her gün sayfalarını çevirdiğin o kitaplar, düşüncelerini kağıda veya ekrana dökerken hiç düşünmeden saniyeler içinde kullandığın alfabe. Hatta şu an tam bu saniye zihninden geçen kelimelerin o eşsiz tınısı bile. Aslında hepsi tarihin tozlu sayfalarında kalmış kılıç seslerinin, çamurun, kanın ve at kişnemelerinin birbirine karıştığı tek bir savaşın sonucunda şekillendi. Hayatımızın öylesine sıradan, öylesine olağan bir parçası ki bu kültürel miras, onun varlığını sorgulamak aklımızın ucundan bile geçmiyor. Oysa zamanın o acımasız ve tahmin edilemez çarkları arasında eğer o savaş sadece ufak bir taktiksel hatayla, rüzgarın biraz daha sert esmesiyle ya da bir komutanın saniyelik bir tereddütüyle farklı sonuçlansaydı, büyük ihtimalle şu an bu videoyu anlamayacak, bambaşka bir dünyanın, bambaşka bir kültürün kelimeleriyle hayata bakıyor olacaktın. Dünya tarihini derinden sarsan, haritadaki sınırları acımasızca yeniden çizen, devasa imparatorlukları yıkıp küllerinden yenilerini kuran sayısız savaş vardır şüphesiz. Ama işlerinden biri var ki o sadece haritadaki çizgileri değil, insanlığın bugün konuştuğu dili, hukuku, eğitimi, sanatı ve medeniyetin rotasını tek başına belirledi. Tarih kitaplarının okul yıllarında bize bazen sadece birkaç paragrafla geçiştirdiği ancak kelebek etkisinin yeryüzündeki en kusursuz örneği olan o inanılmaz ana gidiyoruz bugün. Tarihin akışını sessizce, kanla ama geri dönülemez bir şekilde değiştiği o kırılma noktasına doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız zamanı geriye, milattan sonra 732 yılına saralım. Gözlerinizin önüne bugün bildiğimiz o ihtişamlı, düzenli, ışıl ışıl ve modern Avrupa'yı getirmeyin. Çünkü o dönemin Avrupa'sı bugün bildiğimiz Avrupa'dan kilometrelerce ve asırlarca uzaktı. Batı Roma İmparatorluğu'nun o görkemli çöküşünün ardından kıta adeta derin bir karanlığa, kanlı bir fetret devrine gömülmüştü. Devasa anıtsal yapılar, su kemerleri harabeye dönmüş, antik çağın o engin bilgi birikimi, felsefi tartışmaları ve görkemli kütüphaneleri yerini sadece ve sadece hayatta kalma mücadelesine bırakmıştı. Avrupa merkezi bir otoriteden tamamen yoksun, birbirleriyle sürekli kanlı çatışmalar halinde olan, sınırları her gün değişen sayısız küçük krallığa, derebeyliklere ve vahşi kabilelere bölünmüş durumdaydı. Eğitim neredeyse tamamen kilisenin, o da sadece üst düzey rahiplerinin tek elindeydi ve halkın %90'ından fazlası okuma yazma dahi bilmiyordu. Siyasi olarak son derece zayıf, ekonomik olarak tamamen içine kapanık ve askeri olarak lime lime edilmiş bir kıta vardı karşımızda. Veba salgınları, bitmek bilmeyen kıtlıklar ve ardı arkası kesilmeyen iç savaşlar Avrupa'nın belini tam anlamıyla bükmüştü. Ancak aynı dönemde dünyanın bambaşka bir köşesinde bu parçalanmışlığın ve karanlığın tam zıttı bir tablo olağanüstü bir hızla yükseliyordu. Arap Yarımadası'nın kızgın kumlarından doğan ve inanılmaz bir ivmeyle sınırları genişleten İslam Emevi Devleti, tarihin o güne dek gördüğü en hızlı askeri ve kültürel genişlemelerden birine imza atıyordu. Sadece birkaç 10 yıl gibi tarih sahnesi için göz açıp kapanıncaya kadar geçen kısacık bir süre içinde Orta Doğu'nun kadim şehirleri, Kuzey Afrika'nın uçsuz bucaksız çölleri ve limanları Emevi sancağı altına girmişti. Şam'da, Bağdat'ta bilim konuşuluyor, astronomi ve tıp altın çağının temellerini atıyordu. Bu durdurulamaz genişleme sadece bir toprak kazanımından ibaret değildi. Aynı zamanda beraberinde yeni bir dili, Arapçayı, yeni bir dini ve yepyeni bir merkezi yönetim anlayışını da taşıyordu. Ve bu muazzam imparatorluğun gözü fethettiği devasa coğrafyalarla yetinmiyor, çok daha büyük bir hedefe, daha önce hiç ulaşılmamış topraklara dikilmişti. Hedef artık kuzeydi. Hedef dağınık krallıklarıyla, altından yapılmış haçlarla dolu zengin manastırlarıyla ve yağmura doymuş verimli topraklarıyla Avrupa'nın tam kalbiydi. Bu büyük hedef doğrultusunda 711 yılı dünya tarihi için o geri dönülmez eşiklerden biri oldu. Tarık bin Ziyad komutasındaki Müslüman orduları bugün bizzat kendi adını taşıyan Cebeli Tarık boğazını geçerek Avrupa kıtasına, İspanya kıyılarına ayak bastılar. Karşılarında İber Yarımadası'na hakim olan Vizigot Krallığı vardı. Ancak tıpkı Avrupa'nın geri kalanı gibi iç karışıklıklar ve taht kavgalarıyla içten içe çürümüş olan Vizigotlar, Emevi ordularının inancı, disiplini ve muazzam süvari taktikleri karşısında tutunamadı.
Kısa sürede sadece birkaç yıl içinde koca bir krallık iskambil kağıtlarından yapılmış bir kule gibi yerle yeksan oldu. İspanya artık bambaşka bir kimliğe bürünmüş, yüzyıllar boyunca bilimde, sanatta, mimaride ve felsefede tüm Avrupa'ya karanlıkta bir fener gibi ışık tutacak olan Endülüs Emevi medeniyetinin temelleri atılmıştı. Fakat İber Yarımadası'nın fethi Emevi komutanları için nihai bir durak değil. Sadece Avrupa'nın daha derinlerine, o verimli ve yeşil vadilere inmek için mükemmel bir sıçrama tahtasıydı. İlerleyiş asla durmadı. Hırslı komutanlar ve zafer sarhoşu yenilmez olduklarına inanan ordular, İspanya ile Fransa'yı birbirinden ayıran o sarp, soğuk ve geçit vermez Pirene dağlarını aşmayı başardılar. Bugün Güney Fransa olarak bildiğimiz Akitanya bölgesine akınlar düzenlemeye, şehirler kuşatmaya ve o zengin manastırları birer birer hedef almaya başladılar. Akitanya Dükü Odo ordusunun darmadağın olduğunu, şehirlerin alevler içinde kaldığını çaresizce izliyordu. Atların toynak sesleri artık kılıç şakırtılarıyla beraber Fransa'nın içlerinde yankılanıyordu. Avrupa'nın ön kapısı kırılmıştı. Eğer bu kararlı ve durdurulamaz ilerleyiş bir noktada kesintiye uğramasaydı, bugün kıta Avrupası dediğimiz o devasa coğrafyanın siyasi, kültürel, dini ve dil bilimsel yapısı temelinden bir daha asla eski haline dönmeyecek şekilde değişecekti. İşte tam da bu noktada Avrupa'nın kaderinin adeta incecik bir pamuk ipliğine bağlı olduğu o karanlık günlerde Akitanya Dükü Odo gururunu bir kenara bırakıp en büyük rakibinden, kuzeydeki Franklardan yardım dilemek zorunda kaldı. Ve tarih sahnesine oyun kurallarını kökünden değiştirecek bir isim çıktı. Charles Martel. Frank krallığının resmi kağıt üzerinde gerçek hükümdarı olmamasına rağmen sarayın başkanı unvanıyla krallığın tüm askeri ve siyasi gücünü demir bir yumruk gibi elinde tutan bu adam yaklaşan büyük fırtınanın çok ama çok farkındaydı. Charles sıradan bir soylu değildi. O pragmatik bir askeri dehaydı. Emevi ordularının gücünü, o güne kadar Avrupa'nın alışık olmadığı kadar hızlı hareket eden hafif süvarilerini ve yılan gibi kıvrılan vurkaç taktiklerini çok iyi analiz etmişti. Karşısındaki tehlikenin basit bir sınır çatışması veya ganimet akını değil, Frankların varoluşuna yönelik kesin bir tehdit olduğunu anlayan Martel hemen harekete geçti. Ama bir ordusu yoktu. Daha doğrusu Emevilerle başa çıkabilecek bir ordusu yoktu. Parçalanmış Frank kabilelerini bir araya getirmek için görülmemiş bir risk aldı. Kilisenin topraklarına el koydu. Evet, o dönemde afaroz edilmeyi bile göze alarak kilise mallarına el koydu. Ve buradan elde ettiği muazzam gelirle ordusunu donattı. O güne dek Avrupa'da pek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sadece yazın savaşan köylülerden değil, yılın her dönemi savaşmaya hazır, tam teçhizatlı, profesyonel bir yaya ordusu kurdu. Askerlerini aylarca talim ettirdi. Onun bu tavizsiz askeri reformları ve acımasız disiplini onu tarihte çekiç anlamına gelen Martel lakabını kazandıracaktı. Takvimler 732 yılının Ekim ayını gösterdiğinde bugünkü Fransa sınırları içerisinde yer alan Tours ve Poitiers şehirleri arasında o geniş çamurlu ve ağaçlık ovada dünyanın kaderini belirleyecek iki devasa güç nihayet karşı karşıya geldi. Bir tarafta Endülüs valisi Abdurrahman el-Gafiki komutasında yılların getirdiği ardışık zaferlerin özgüveniyle ilerleyen, hızlı, çevik, savaş naraları atan ölümcül süvarilerden oluşan devasa Emevi ordusu. Diğer tarafta ise Charles Martel'in komutasında sadece kendi topraklarını değil, kendi kültürlerini, ailelerini ve varlıklarını korumak için hayatlarını ortaya koyan tepeden tırnağa zırhlı ve sessiz Frank piyadeleri. Savaş alanındaki asker sayıları tarihçiler arasında bugün bile büyük bir tartışma konusudur. Kimileri Emevilerin ezici bir sayı üstünlüğüne sahip olduğunu söylerken, kimileri güçlerin daha dengeli olduğunu iddia eder. Ancak sayısal veriler ne olursa olsun su götürmez tek bir gerçek vardır. O gün orada tüm Avrupa bir bütün olarak savunmadaydı ve eğer bu hat düşerse arkasında onları durdurabilecek başka hiçbir organize güç kalmamıştı. Avrupa'nın düşmesi an meselesiydi. Charles Martel taktiksel bir dehayla ordusunu açık bir ovada süvarilere ezdirmek yerine
Hafif ormanlık ve yokuş yukarı bir araziye yerleştirdi. Ağaçlar Emevi atlarının hızını kesecekti. Frank askerlerine omuz omuza, kalkan kalkana durmalarını, klasik Roma lejyonlarının o efsanevi testudo düzenini andıran devasa ve aşılmaz bir kalkan duvarı oluşturmalarını emretti. Bu bir ordunun bir başka orduya karşı duruşundan çok adeta etten, kemikten ve çelikten örülmüş bir kalenin yürüyen bir fırtınaya karşı koymasıydı. Ekim ayının dondurucu soğuğunda iki ordu tam 7 gün boyunca birbirini süzdü. Küçük çatışmalar yaşandı ama büyük saldırı bir türlü gelmedi. Emeviler Frankların o düzenini bozup ovaya inmesini bekliyordu. Ama Martel'in çekiş disiplini askerlerini yerlerine çivilemişti. Ancak 7 günlük gergin bekleyişin ardından sabrı tükenen Emevi süvarileri o meşhur ve korkutucu hücumlarına başladılar. Savaşın dehşeti tasvir edilemez boyutlardaydı. Yüzlerce atlı defalarca yokuş yukarı hücum edip Frank kalkan duvarına çarptı. Kılıçların kalkanlara vurma sesi kilometrelerce öteden duyuluyordu. Ancak her seferinde o etten duvara çarpıp geri dönmek zorunda kaldılar. Arap tarihi kaynakları bile Frankların bu inanılmaz direnişini o dönem şu efsanevi cümlelerle anlatır. Sanki buzdan bir duvar gibi dikildiler ve sarsılmadılar. Savaşın kaderi ise birkaç kritik saat içinde savaş meydanının kaosunda yaşanan tam bir kırılma anıyla değişti. Emevi ordusunun arka safında elde ettikleri o devasa ganimetlerin bulunduğu kampa Frankların gizli bir baskın düzenlediği söylentisi yayıldı. Ganimetlerini, altınlarını ve kölelerini korumak isteyen bazı süvari birliklerinin izinsizce geri çekilmesi ana orduda ani bir bozulmaya ve paniğe yol açtı. Bu paniği durdurmak, ordusunu yeniden toparlamak için atını savaşın en yoğun, kılıçların en acımasızca sallandığı noktaya süren yetenekli komutan Abdurrahman el-Gafiki bir Frank mızrağının hedefi oldu. Atından düştü ve savaş meydanında can verdi. Komutanlarının düştüğünü gören Emevi ordusunda moral saniyeler içinde tamamen çöktü. Gece karanlığı çöktüğünde ordu sessizce geri çekildi. Ertesi sabah Franklar karşılarında sessiz, boş ve kanlı bir savaş alanı buldular. Çadırlar yerindeydi ama içleri boştu. Önce bunun bir pusu olduğunu sandılar. Ama hayır, ilerleyiş durmuştu. Yüzyıllar süren o durdurulamaz genişleme dalgası Toa Ovası'nın soğuk topraklarında Frank kalkanlarına çarparak ilk kez kırılmış ve Avrupa kendi içine sızan bu devasa gücü ilk kez söküp atmayı başarmıştı. Şimdi hepimizin zihnini kurcalayan tarihin o en büyüleyici, en zihin açıcı ve belki de biraz ürpertici sorusuna, peki ya o savaş kaybedilseydi sorusuna gelelim. Bu savaşın sonucunun tam olarak neyi değiştirdiğini kavrayabilmek için ihtimallerin o karanlık ve bilinmez denizine dalmamız gerekiyor. Akademik tarihçiler eğer kelimesini sevmezler. Kesin konuşmaktan kaçınırlar. Çünkü geçmişte yaşanmamış bir olay üzerine fikir yürütmek her zaman risklidir. Ancak elimizdeki veriler, yaşanmış örnekler ve tarihsel süreçler bize son derece güçlü ve somut ihtimaller sunuyor. Eğer Charles Martel o gün Toa'da yenilseydi ve o etten duvar çökseydi, Emevi ilerleyişini Fransa'nın derinliklerine, oradan da bugünkü Almanya topraklarına, İtalya'ya ve hatta Manş denizini aşıp İngiltere'ye kadar durdurabilecek hiçbir askeri güç yoktu. Eğer bu ilerleyiş devam etseydi bugün Batı medeniyeti dediğimiz kavramın şekli, içeriği, değerleri ve ruhu tamamen başka bir yola sapacaktı. Nasıl ki Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve hatta yüzyıllar boyunca İspanya'da Arapça bilimin, sanatın, felsefenin ve yönetimin ana dili haline geldiyse, Batı Avrupa'da da durum kesinlikle farklı olmayacaktı. Arapça dönemin en gelişmiş, en zengin ve en evrensel diliydi. Eğer Emeviler Fransa ve ötesine yerleşseydi, saraylarda, üniversitelerde, ticaret yollarında konuşulan dil Latinceden türeyen yerel diller değil Arapça olacaktı. Düşünsenize bugün İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca gibi dillerin temelini oluşturan o karmaşık evrim süreci ya hiç yaşanmayacak ya da Arapça kelime hazinesi ve gramer yapısıyla öylesine yoğun bir şekilde harmanlanacaktı ki ortaya çıkan diller şu an bizim için tamamen anlaşılmaz olacaktı. Belki de Latin alfabesi sadece tarih kitaplarının sayfalarında kalmış ölü bir antik yazı sistemi olarak hatırlanacak. Onun yerine kıtanın doğusundan batısına, Londra'dan Berlin'e kadar her yerde zarif kavisleriyle Arap alfabesi kullanılacaktı.
Bu dilsel devrim beraberinde muazzam bir kültürel ve dini dönüşümü de getirecekti elbet. Avrupa'nın o göğe yükselen sivri gotik mimarisi yerine Endülüs'te gördüğümüz o ince işçilikli, kemerli, mozaikli, geniş avlulu yapılar Paris'i, Londra'yı veya Viyana'yı süsleyecekti. Katolik kilisesinin Avrupa üzerindeki o mutlak, sarsılmaz hakimiyeti tamamen kırılacak, dini ve toplumsal yapı tamamen farklı bir eksende, İslam kültürüyle bir arada veya onun gölgesinde şekillenecekti. Bugün dünyayı şekillendiren felsefi akımlar, Rönesans veya aydınlanma çağı belki insanlık tarihinde yine yaşanacaktı ama bambaşka kaynaklardan beslenerek, bambaşka dillerde ve adını hiç duymadığımız bambaşka düşünürlerin kalemlerinden çıkacaktı. Yani mesele harita üzerinde değişen birkaç sınır çizgisi ya da el değiştiren birkaç şehirden ibaret değildi. Mesele insanlığın gelecekte hangi yöne bakacağı, hangi şarkıları söyleyeceği ve dünyayı hangi kelimeler ile anlamlandıracağıydı. Tabii tüm bu büyüleyici varsayımların ortasında tarihçilerin akademik dünyasında yüzyıllardır süre gelen çok ateşli bir tartışma da var elbet. Onu da es geçemeyiz. Bazı modern tarihçiler Edward Gibbon gibi klasik dönemin romantik tarihçilerinin Tuas Savaşı'nın önemini fazlasıyla abarttığını, olayı bir medeniyetler çatışması, romantizmine indirgediklerini savunurlar. Bu görüşe göre Emevi Devleti o dönemde İspanya'da zaten kendi iç isyanları ve karışıklıklarıyla boğuşuyordu. Şam'daki merkezden binlerce kilometre uzakta, Kuzey Avrupa'nın o soğuk, karanlık ve yabancı topraklarında kalıcı bir fetih yapacak, koca bir lojistik ağı kuracak kapasiteye zaten sahip değillerdi. Onlara göre Abdurrahman el-Gafiki'nin ordusu büyük bir işgal kuvveti değil, sadece ganimet elde etmeyi amaçlayan devasa bir akıncı gücüydü ve er ya da geç zaten geri döneceklerdi. Ama madalyonun diğer yüzündeki tarihçiler bu teze çok güçlü ve reddedilemez bir argümanla karşı çıkarlar. Bazen tarihin akışı yüz binlerce kişilik ordularla veya on yıllar süren devasa kuşatmalarla değil, tek bir psikolojik kırılma anıyla, tek bir durdurma iradesiyle değişir. Tuat tam olarak böyle psikolojik ve stratejik bir andı. Emevilerin niyeti en başta sadece ganimet bile olsa, eğer o gün o ovada büyük bir zafer kazansalardı, Frankların en güçlü, en düzenli ordusunu tek hamlede yok etselerdi, bu devasa bölgenin zenginliklerini ve tamamen savunmasız kalmış olması karşısında oraya yerleşmeyeceklerini, yeni valilikler kurup kök salmayacaklarını kim garanti edebilirdi? Hiç kimse. O gün Toa Ovası'nda bir ilerleyiş fiziksel olarak durdu. Ama bundan çok daha önemlisi, Franklar sadece ormanlarda yaşayan barbar kabileler olmaktan çıkıp Avrupa'nın savunucuları, kendi kaderlerinin efendileri olduklarına ilk kez inandılar. Ve o direniş ruhu Avrupa'ya kendi kültürel, hukuki ve siyasal kimliğini inşa etmesi için ihtiyaç duyduğu dünyadaki en değerli şeyi kazandırdı: zamanı. Bu savaşın sağladığı büyük güven ve askeri otorite sayesinde Charles Martel'in soyu güçlendi. Torunu tarihin tanıyacağı adıyla Şarlman, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun temellerini atarak Avrupa'yı yüzyıllar sonra ilk kez tek bir çatı altında birleştirdi. Bugün etrafımıza baktığımızda içinde yaşadığımız modern dünyanın temellerinin büyük bir kısmının Avrupa'da atıldığını görüyoruz. Bireysel hakları güvence altına alan anayasal hukuk sistemlerimiz, bilimin ve özgür düşüncenin merkezi haline gelen modern üniversitelerimiz, küresel ticareti ve diplomasi yönlendiren uluslararası diller ve hatta vatandaşlıkla devleti birbirine bağlayan o modern ulus devlet yapıları. Hepsi o parçalanmış, çamura batmış karanlık çağ Avrupa'sının yüzyıllar süren kendi iç dinamikleriyle, kendi kanlı ve sancılı evrimiyle gelişti. Batı medeniyeti kendi devasa hatalarını yaparak, kendi korkunç iç savaşlarını vererek, kendi Rönesans'ını, kendi aydınlanmasını yaratarak bugünkü haline ulaştı. Ve tüm bu uzun karmaşık gelişim süreci için gerekli olan o izole ortam ve kalkan belki de sadece ve sadece 732 yılının o dondurucu Ekim gününde Toa yakınlarında toprağa sağlam basan, omuz omuza veren ve ölüme rağmen bir adım bile geri atmayı reddeden kalkanlı askerler sayesinde oluştu. Farkında olsak da olmasak da sabah uyandığımızda okuduğumuz ilk haberin dilinden
adalet aradığımız mahkeme salonlarının düzenine, günlük hayatımızın en küçük, en sıradan detayları bile aslında tam 13 asır önce yaşanmış o birkaç saatlik çatışmaya kopmaz bağlarla, görünmez halatlarla bağlı. İşte tarih bazen böyledir. Çoğu zaman bir buzul gibi yavaş yavaş, milim milim hareket eder. Değişimleri o an yaşarken fark etmeyiz bile. Ama bazen sadece birkaç saat içerisinde bir kılıcın hedefini bulmasıyla, bir çığlığın duyulmasıyla insanlığın geleceğini saniyeler içinde baştan aşağı yeniden yazar. Charles Martel o gün o çamurlu ovada sadece ordusunu değil, bir bütün olarak bugün yaşadığımız dünyayı da komuta etmişti belki de. Peki tüm bu anlattığım detayları, yaşananları ve ihtimalleri göz önüne aldığınızda siz ne düşünüyorsunuz? Eğer o kalkan duvarı kırılsaydı, sizce gerçekten bugün dünyanın konuştuğu dil, inandığı değerler ve yaşadığı hayat tamamen kökünden değişir miydi? Yoksa bazı tarihçilerin savunduğu gibi biz gerçekleşmemiş bir ihtimali, Tuas Savaşı'nın önemini fazla mı abartıyoruz? Gerçekten koca bir medeniyet sadece tek bir meydan muharebesiyle haritadan silinip gidebilir veya yeniden doğabilir mi? Hemen şimdi yorumlara inin ve düşüncelerinizi yazın. Tarihin bu büyüleyici ne olurdu senaryosu hakkındaki en ilginç, en çarpıcı ve en uçuk görüşlerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda bu yorumlar üzerinden hep birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Ben İbrahim Ertaş. Eğer bu tarih yolculuğu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve o büyüleyici tarihin arka odalarında benimle dolaşmak için kanala abone olmayı unutmayın. Zamanın çarkları arasında kaybolmadığınız, kendi tarihinizi yazdığınız bir hafta dilerim. Hoşça kalın.